Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir içerikte sizlerleyim. Bugün oyuncuların yaptığını fark ettiğim bir hatadan bahsedeceğim sizlere. Gen atlama olayı. Arada sohbet ederlerken görüyorum. Dördüncü geni atla, beşe geç. Ya da üçe atla, dörde geç gibi. Ya da ne bileyim, ikinci gende atlayın, çarkıfelek çevirmeyin, üçü bekleyin gibi tavsiyeler veriyorlar birbirlerine. Ben bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Şimdi size bunu detaylarıyla göstereyim. Tüm karakterlerin açık olduğu sunucuya geçelim. Yani eyalet 1'e. Arkadaşlar genler arasında 80-85 gün süre oluyor. Nereden baksanız bir 3 aylık bir süre. Yani bir geni atladığınızda 3 ay boyunca o kahramana sahip olmayacaksınız. Oyunu şey diyorlar işte çok uzun oyun. Bir sonraki süreçte sizi daha güçlü yapar ama zaten bizim oyun stratejimize göre şu şekilde çarkıfelek çevirerek zaten tüm kahramanları, çarkıfelek kahramanlarını 5 yıldız yapabiliyoruz. O yüzden gen atlama olayı bana çok saçma geliyor ve büyük bir kayıp gibi geliyor. Örnek veriyorum ikinci sezonda Gen 2'de daha doğrusu Flint gelecek bize. Her zaman çarkıfelek kahramanları şu sırayla gelir. Önce piyade Gen 2'de, daha sonra mızrakçı Mia, daha sonra Line Gen 4, Gen 5 Hector, Gen 6 Rain, Gen 7'de de tekrar nişancı gelecek. Nerede? O bizde var herhalde. Evet. Gen 7'de de Bradley gelecek. Yani şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum Gen 2'de siz Flint almazsanız, ücretsiz oynayan bir oyuncuysanız, Gen 2 atlayıp 3'e geçmeye çalıştınız. 3'te Çarkıfelek'le sadece Mia alabilirsiniz. Ya da diyelim ki genel parçalarınızı biriktirdiniz. Logan aldınız. Gen 5'e kadar Logan'la oynayacaksınız. Ve genel parçalarınızın hepsini buna kullanmak zorunda kalacaksınız. Onun yerine Flint'i zaten elmasla 5 yıldız yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten gelen Gen 3 kahramanını Mia'yı da elmasla 5 yıldız yapabiliyorsunuz. Daha sonra gelen Gen 4 kahramanını Line'ı yapabiliyorsunuz. İşte zaten şöyle bir şey var. Flint'i 5 yıldız yaptığınızda parası oynadığınız için diğer kahramanları piyadeleri alamıyorsunuz Gen 3'te Gen 4'te. Gelen Hector'u alabileceksiniz. 5 yıldız yapabileceksiniz Gen 5'te ve Hector gerçekten çok güçlü. Ya o zamana kadar Flint zaten sizi oyunda tutuyor. Hani oynayabiliyorsunuz en azından. Ondan sonra zaten Gen 3'e kadar Molly ile oynuyorsunuz. Molly zaten oyun kendisi yükseltiyor. Daha sonra Mia şey oluyor zaten. Yeni Çarkıfelek kahramanına geliyor. Şimdi şöyle bir gende ortalama gelmesi gereken çarkıfelek sayısı toplam 6. Bazen eyaletlerde şey oluyor. Bir hafta falan erken geldiği oluyor. Bir hafta 10 gün. Öyle olunca çarkıfelek sayısı azaldı oluyor. 5'e düşüyor. Ama o senaryoda bile zaten bir çarkıfelekten ortalama 175 ile 200 arası bir parça alabiliyorsunuz. Toplam 162.500 elmas harcıyorsunuz. Yani toplam 5 ya da 6 felek çevirdiğinizde rahat 1065 parçaya ulaşıyorsunuz. Eksik kalan 50-100 parçayı da belki genel parçaları kullanarak çok rahat yapabiliyorsunuz. Elmas nasıl şey diyeceksiniz? Zaten oyunun başından beri elmasınızı düzgün tutarsanız, benim söylediğim birkaç etkinlikte birinci olursanız çok rahat bir şekilde çarkıfeleklerde bunu yükseltmeye yetecek elmasınız oluyor. Zaten mesela şu an en güçlü eyalet SVS'nin hazırlık aşaması var. Ya da bu olmasa bile şeflerin salonu olsun sizde. Hani oraya girip günlük zaten 4-5 bin elmas veriyor günlük ödülleri yaptığınızda, günlük görevleri yaptığınızda. Zaten etkinlik 5 gün sürüyor. Nereden baksanız işte 30 bin 40 bin elmasa yakın sadece bu etkinlikten alıyorsunuz. Şurada mesela arkadaşlar bunlar haftada bir gün 2 gün kesin geliyor. Subay artı silahlandırma. 3500 buradan alıyorsunuz. Bu bitince hemen silahlandırma geliyor. Bir oradan alıyorsunuz. Ya bir şekilde kesinlikle katılıyor elmas. Ya benim size tavsiyem gen atlamayın. Ya çünkü şöyle diyelim ki gen 4'ü atladınız, gen 5 Hector'u bekleyeceksiniz. Eğer sizin elinizde bu yoksa paralı aldığınız ya da ne bileyim burada işte Greg'i paralı bir şekilde almadıysanız ki genelde ücretsiz oyuncular için videolar çekiyoruz ve onlar için konuşuyoruz daha çoğunluk olduğu için. Bahiti ile şeye kadar beklemek zorundasınız. Yani nişancısız kalıyorsunuz bir nevi.
Daha sonradan şey oluyor. Bazı oyuncularda görüyorum. Mesela gelmiş bunu 3 yıldız yapmış. Sonra parçası şu buyu olmadığı için bekleyeyim diyor. Hector'a devam etmek istiyor. Aslında oyun başından beri stratejik ve düzenli bir şekilde giderseniz genlerde herhangi bir atlama yapmanıza gerek yok. Çok büyük bir elmas sıkıntısı da yaşamazsınız arkadaşlar. Sadece doğru zamanda doğru etkinlikleri oynamanız gerekiyor. Bu şekilde olursa herhangi bir yeni atlamanıza gerek kalmayacak. Ya zaten diğer şu kahramanları almanız için net bir şekilde oyuna para yatırmanız gerekiyor. Zaten eğer onu yatırabiliyorsanız onlar için söylemiyorum. Onlar istediği gene atlayıp şey yapabilirler. Onun açıdan sıkıntı yok. Sadece ücretsiz oyuncular için söylüyorum. Bence hiçbir şekilde gen atlamayın. Çünkü bir gen atladığınızda 3 ay boyunca, 3 ay kısa bir süre değil, 3 ay boyunca beklemek zorunda kalıyorsunuz. Beklediğinizde de bu bir kayıp oluyor bence sizin için. O sırada bayağı bir güç kaybediyorsunuz. Yani size tavsiyem Çarkıfelek kahramanlarını atlamayın. Yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Hani 5 yıldız yapamıyorsanız bile en azından 4 yıldız yapın. Yeteneklerini açın. O da işinize yarar. Yani hiç yoktan iyidir öyle söyleyeyim. Bu videonun konusu böyle arkadaşlar. Temel bir hatayı sadece anlatmak istemiştim. Dökümhane videosu atamayacağım bugün. Arkadaşlar kayıt aşamasında bir sıkıntı olmuş. Kaydetmeyi unutmuşlar beni. R4 arkadaşlar sağ olsunlar. O yüzden kusura bakmayın. Video bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.